Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz etli taze fasulye yemeği. Gerçekten de eğer bazı püf noktaları var, ona dikkat ederek bu yemeğimizi yaparsak gerçekten hem lezzetli olacak hem de size alışkanlık kazandırıp ve sürekli bu şekilde yapacaksınız. Taze fasulyemizin hemen tarifine başlayalım. Ben 1,5 kilogram gördüğünüz gibi fasulyem vardı. Onların önce bıçakla o baş kısımlarındaki çöplerini keserek işe başlıyorum. Tabi fasulyeyi alırken dikkat edeceğimiz bazı konular var. İçinin etli olması, hani çekirdeksiz olması, taze olması. Tabii ki bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor ki yemeğimiz ayrıca lezzetli olsun. Sonra diğer ikinci bir püf noktamız, gördüğünüz gibi fasulyemizin o başındaki çöp kısımlarını kestikten sonra şöyle bir soyma aparatıyla o yanındaki ipliksi yerlere baştan sona keselim. Gerçekten onlar bizim yemeğimizin tadını bozan, ağızda hoş olmayan lezzetler bırakan bir kenarındaki o çöp kısımları. Evet dersiniz ki hayır benim fasulyem ipliksiz. Böyle bir şey yoktur deseniz bile yine de o şekilde kesin ve kestiğiniz zaman göreceksiniz ne kadar sert ve odunumsu bir fasulyenin kenarlarından öyle bir çöpün çıktığını. Sonra hazırladığımız fasulyelerimizi ne yapıyoruz? Derin bir kabın içerisine koyuyoruz. Bir çay kaşığı İngiliz karbonatı atıyoruz. Yaklaşık bir 5-10 dakika bekletelim. Ve içerisine koyacağımız sebzelerimiz: bir tane iri kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 3 tane domatesimiz ve 7-8 tane de kıl biberimiz var. Onları da yıkadık, hazırladık. Ve 500 gram kıymamız var. Yanında da küçük bir parça etimizin yağı var. Fasulyelerimizi ne yapıyoruz? Güzelce tekrardan bol suda 3-4 defa geçirdikten sonra elimize desteledik ve doğradık istediğimiz büyüklükte. Tenceremizin içerisine yağımızı alıyoruz ve gördüğünüz gibi rengi değişip yağını bırakana kadar kızarttık. Sonra 500 gram kuşbaşı etimiz var, onu da içerisine koyduk ve etimiz tamamen kavrulana kadar, suyu çekene kadar etimizi pişiriyoruz ki etimiz fasulye ile beraber lokum gibi olsun piştiğinde. Sonra soğanımızı yemeklik doğradık, onu ilave ettik ve soğanımız sararıncaya kadar güzelce etimizle beraber pişirmeye devam edelim. Sonra 3 diş sarımsağımız vardı. Onları da güzelce doğradık. Hemen üzerine ilave ettik. Şöyle 1-2 tur karıştırdıktan sonra biberlerimizi gördüğünüz gibi yemeklik doğradık. Onları da içerisine ilave ettik. Artık sırayla malzemelerimiz tencerenin içerisine girmeye başladı. Şöyle 1-2 tur biberimizi de çevirdikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı biber salçamız, 1 yemek kaşığı domates salçamız var. Onu da güzelce ezilip tamamen rengini bırakana kadar bütün malzemelerimizi pişirelim. Biber salçası hem lezzet veriyor hem de fasulyemizin rengini kıpkırmızı yapacak. Hem gözümüze hem de midemize hitap edecek. Domateslerimizin kabuklarını soymuştuk. Onları da ilave ettim. Çok büyük değil domateslerim. Ortanın birazcık daha küçüğüydü. 3 tane domatesimiz vardı. Onları koyduktan sonra şimdi üzerine taze fasulyelerimizi aktaralım ve karıştıralım. Tabi bu arada karıştırma işlemini yaparken fasulyemizi koyduktan sonra ocağımızın altını tamamen yarıma kısıyoruz ki dibine bir tutma olmasın diye ve bütün malzemelerimizi homojen bir hal alana kadar bu şekilde kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Hiç su koymadan, yalnız dikkat edelim, ara ara karıştırarak dibine suyunun salıverdiğini görmemiz gerekiyor. Eğer suyu yoksa hemen 1 çay bardağı su ilave edebilirsiniz. Ben tuzunu attım ve fasulyelerimizin gördüğünüz gibi tamamen rengi koyulaşmaya başladı. Benim için bu kadar haşlama yeterli. Hemen üzerine sıcak suyumu takviye ediyorum. 1,5 fasulyeye de 1,5 kilogram su ilave ediyorum ve pişmeye bırakıyorum. Tabi eğer fasulyeniz geç pişer de suyu çekerse su ilavesi yapabilirsiniz. Ama taze bir fasulye hemen pişerse de kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirmeye devam edelim.
yazın bol bol tüketeceğimiz ve dondurucuya koyup da kışın da bolca yaptığımız, vazgeçmediğimiz taze fasulyemizi etli bu şekilde yaparsanız gerçekten çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi benim etim yağlı olduğu için yağ hiç ilave etmedim. Kendi yağıyla pişirdim. Ve şu anda da servis tabağıma alıyorum. Gerçekten çok güzel, lezzetli bir fasulye tarifi oldu. Evet değerli takipçilerim, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizler de bana destek vermek isterseniz kanalıma abone olup beğeni butonuna basmanız yeterli. Hoşça kalın.